Arduino açık kaynak kodlu bir mikro işlemcidir. Arduino'nun en çok tutulan modeli UNO olduğu için incelememizi UNO üzerinden yapıyoruz. Burada sıfırdan başlayıp 12'ye kadar giden pinler var. Gördüğünüz gibi D yazıyor. Bunun dijital pin olduğunu gösteriyor. Bu pinleri giriş ya da çıkış olarak kullanabiliriz. Nasıl karar veriyoruz buna? Eğer bir sistemi kontrol ediyorsak, bir led lambayı yakıyorsak, röleyi kontrol ediyorsak, motor sürüyorsak bunlar sisteme çıkış olarak gider. Yani o pini output yapmamız lazım programda. Eğer dışarıdan bir bilgi alıyorsak, sensörde sıcaklık bilgisi, nem bilgisi gibi bilgiler alıyorsak onu da input olarak programda belirtmemiz lazım. Şurada dikkat etmemiz gereken 0 ve 1'de TX ve DX yazıyor. Bu pin aynı zamanda Arduino'nun haberleşme pinidir. Eğer devremizde bir Bluetooth modülü kullanacaksak buraya bağlıyoruz. Bluetooth modülünde de TX ve RX denen pin var. Arduino'daki TX'i Bluetooth modülünde RX ucuna, Arduino'daki RX'i Bluetooth modülünde TX'e bağlıyoruz. Çapraz bir bağlantı yapmamız lazım. Bluetooth modülünü Arduino'ya bağladığımızı düşünelim ama program atmadık Arduino'ya. Eğer program atmak için Arduino'yu bilgisayarımıza bağlarsak Arduino bilgisayarda haberleşmez. Sebebi de Bluetooth modülü takılı olduğu için. Çünkü Arduino artık Bluetooth modülüyle haberleşiyor. Kodlarınız doğru dahi olsa yükleme hatası verecek. Bu yüzden Bluetooth modülü takılıyken Arduino'ya program atmayın çünkü hata verir. Gelelim bu kısma. Burada analog pinlerimiz var. A0'dan başlıyor A5'e kadar. Dışarıdan potansiyometre ile bilgi girebiliriz. Sensöre benzer. Sensör kendi okuyup giriyordu ama biz burada elle girdiğimiz bilgileri analog pine bağlayabiliriz. Vein'de Arduino'da çalışması için bir enerjiye ihtiyacı var. Eğer bir robot yaptık ve bu robotta motor sürücü var. 12 voltla çalışan. Bu motor sürücünün üzerinde 5 volt çıkış yeri oluyor genelde. Hemen önesinde var. Onu buraya bağladığımızı düşünelim ve motor sürücüdeki GND ucunu da buraya bağladığımızı düşünelim. Artık Arduino'muz çalışır. Bir güç kaynağı da hem Arduino hem motor sürücü çalıştırmış oluruz. Bu büyük bir avantaj sağlar bize. Burada 5 volt ve 3.3 volt var. Bu kısımda servo motorları beslemek için gerekli olan enerji ya da sensörleri beslemek için gerekli olan enerjiyi buradan alabiliriz. Başka bir güç kaynağı kullanmamıza gerek yok. GND ucu 3 tane var. Üçü de aynı yere bağlı, fark etmez. İstediğiniz yerden alabilirsiniz. Arduino'yu beslemek için bir diğer yöntem buradan da güç kaynağı da besleyebilirsiniz. Buradan hem bilgisayara bağlayıp hem de telefonun şarj aletiyle besleyebilirsiniz. Şuradan da buton var, reset butonu. Bu butona bastığınızda Arduino kendini sıfırlar, programı yeniden başlatır. Arduino'ya malzemeleri nasıl bağlanır ona bakalım bir. LED lambaya gelelim. LED lambanın katot, eksi ucu var. Eğer bir malzemede katot, GND gördünüz mü direkt onu GND'ye bağlamanız lazım. Ama artı ucuysa, anot ucuysa LED lambayı hangi pinden kontrol etmek istiyorsak o pine bağlamamız gerekir. Dirençlerde yön önemli değil. Bu uç da aynı fark etmez. Bir ucunu buraya, bir ucunda Arduino'da istediğimiz programda belirttiğimiz pine bağlayabiliriz. Gelelim bir tane sensör. Sensörler genel olarak bağlantı şekli aynı. VCC var. Bu sensör 5 voltla çalıştığı için VCC'sini direkt 5 volta bağlıyor. GND var. Yine GND ilk gördüğümde direkt GND'ye ya da eksi olarak da yazabilir burada. Direkt GND'ye bağlıyoruz. Trigger ve echo pini de Arduino'da hangi dijital pini belirttiyseniz oraya bağlarsınız. Kullanım bu şekilde. YouTube kanalında oynatma listesinde Arduino ile ilgili eğitimler olacak. Oradan daha fazla video için kanalımı takip ederek izleyebilirsiniz.